Yeniden merhaba değerli izleyicilerimiz. Diş hekimi Muhammed Emin Koca birlikte. bizimle. Aynen öyle. Muhammed Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gülüşten bahsedeceğiz. Evet, önce. gülüşten Gülüş bahsedeceğiz. tasarımı diye bir şey var ya böyle artık yani bundan bahsediyoruz. Ağız sağlığına sonradan geliyor anladığım Evet, kadarıyla. günümüz Türkiye'nin artık günümüz şartlarında mümkün olduğunca estetik ön plana çıkıyor. İnsanlar estetiği artık önemsiyorlar. Sağlığı geçiyorlar artık. Herkes dişlerine güzel bir şekilde bakıyor. Sonrasında estetiği ön plana çıkarmak istiyorlar. Dişlerimizde herkes beyaz olmasını istiyor. Dişlerimizin beyaz olmasını önemsiyoruz. Dişlerimizin beyaz olması için yapılan birçok uygulama var. Bu uygulamalar işte kompozit laminalar, estetik dolgular, ondan sonra diş eti problemi olan hastalarımızda pembe estetik dediğimiz diş eti düzeltme uygulamaları yapıyoruz. Bu şekilde estetik diş hekimliğine bir başlangıç yapıyoruz. Ama bir nokta koyacağım. Ama bunları sağlıklı dişlere yapıyoruz. Kesinlikle. Eğer Öncelikle sağlığı önce iade sağlık, ediyoruz. Önce sağlık, sonra estetik. estetik kesinlikle. Değil mi? Evet. Yani işte çürüğü var ya da efendim bilmem ne olmuş falan, diş sağlığı iyi Evet. değil, diş eti enfeksiyon var. Oturup buna pembe estetik yapmıyoruz. Kesinlikle. Önce sağlık Önce dedik, sağlık, ondan sonra sonra estetik. Peki gülüş tasarımında ne yapıyorsunuz? Gülüş Gülüş nasıl tasarlanıyor? Daha doğrusu ölçü falan mı alıyorsunuz? Nasıl bir şey bu iş? Gerektiği zaman ölçü alıyoruz ama hani ölçü almadan yapabileceğimiz ufak tefek problemleri kompozit dediğimiz estetik materyalle düzeltebiliyoruz. Ama hani ölçünün gerektiği durumlarda protez aşaması varsa bu durumda, hani daha büyük problem varsa, daha büyük şekil bozuklukları varsa o zaman evet ölçüyle estetik porselenler, lamina dediğimiz işlemler, kron dediğimiz daha dişi kapsayan işlemler yapıyoruz. Mesela şimdi tabii bizim dişlerimiz güzel. Evet. Şimdi göstereceğiz gülüş tasarımı, o yapılınca böyle mi oluyor falan diye. Onu sormayayım ben. Dişlerimiz diyelim ki içeri doğru kıvrık veya dışarı küçücük doğru. ya da çok dışarı doğru Evet. Burada herhalde önce ortodontik bir müdahale oluyor. Hemen direkt estetik yapabiliyor musunuz böyle bir Direkt şeyleri? estetik yapmak için öncelikle tabii dişin pozisyonu çok önemli söylediğiniz gibi. Dişin pozisyonu eğer ki bahsettiğimiz protetik işlemlerle ve estetik dolgularla düzeltilemeyecek boyutta bir pozisyon anomalisi varsa o zaman dediğiniz gibi ortodontik tedavi, yani tel tedavisi dediğimiz ya da işte şeffaf plak tedavisi dediğimiz daha basit olgularda, vakalarda şeffaf plak tedavisi dediğimiz tedavilerle ortodontik olarak dişleri olması gereken yere getiriyoruz. Sonrasında işte beyazlatma dediğimiz, pembe estetik dediğimiz işlemlerle son halini veriyoruz. Yahut işte gerekiyorsa lamina, aynı şekilde estetik kronlar, empres kronlar gerekiyorsa bunları da uyguluyoruz tedavimiz içerisinde. Şimdi hocamı görünce eski bir şey aklıma geldi benim. Bir zaman Almanya'dan bir istiyor, geldi diyor, kapının önünde durdu diyor. Bir yaşlı, çok böyle 80 yaşlarında diş doktoru bir abim anlatıyor. Saroz'da oturuyoruz böyle, o da hikayelerini anlatıyor, 80 yaşında ama. Geldi durdu diyor. Adam biliyor diyor, dişlerinin hepsi diyor, o kadar güzel inci gibi dişi var ki diyor. Açtı ağzını diyor. Bunların hepsini diyor, kesiyorsun ve hepsine altın kaplama yapıyorsun diyor. Tabii ki şu anda... Şok. Ve diyor, ben ona şaştım diyor ama diyor parasını verdi, bilmem kaç bin mark ödedi diyor. Bütün dişlerin hepsine altın kaplama yaptım diyor. Kaldı bir hafta diyor, sonra arabasına bindi diyor, gitti diyor. O gündür bugündür diyor, ondan daha manyak hastam olmadı diyor. Var mı öyle çok dişleri çok güzel olup da ben ille de şunu istiyorum, yani estetik adına hakikaten böyle tuhaf, enteresan durum? Estetik beğeni kişiden kişiye değişiyor, aynen söylediğiniz gibi. Hastalarımız absürt isteklerle gelebiliyorlar ama artık orada bizim hekimliğimiz devreye giriyor. Doğru olanı, yani evrensel olarak doğru olanı, sağlık açısından doğru olanı ona bizim bir şekilde empoze etmemiz gerekiyor. Ona ikna etmeye çalışıyoruz. Ama hastaların estetik beğenileri tabii ki bizden farklı olabiliyor. Tabii ki söylediğiniz gibi isteklerle gelen hastalarımız olabiliyor. Yani çok daha farklı örnekleri de olabiliyor. Sadece sarı, altın rengi diş şeklinde değil ama daha farklı örneklerle de gelebiliyorlar. O zaman diyoruz ki hani doğru olan budur ama yine de siz bilirsiniz. Mümkün olduğunca biz onu doğruya kanalize etmeye çalışıyoruz. Absürt ne mesela? Ne geliyorlar? Neyle geliyorlar? Çok merak ediyorum. Ne gelinebilir? Mesela işte bütün dişlerini altın kaplama istiyorsunuz. Ama Bundan daha bence absürt bir şey yani- olabilir mi? En çok günlük yaşadığımız şey
Mesela ten rengine uygun olmayan diş rengi seçiyor Beyaz, aslında. çok beyaz. Çok aynen. beyaz diş mermer rengi gibi istiyor. istiyorum. Kesinlikle. Diyoruz ki hani o rengi gösteriyoruz. O rengi skalamızdan, renk skalalarımızdan örnekliyoruz, gösteriyoruz. Ağzında gösteriyoruz. Ağzında göstermeye çalışıyoruz. Ve diyoruz hani bu renk sizin ten renginize gitmiyor. Bu renk sizin diş yapınıza uygun değil. Dolayısıyla onu o şekilde bizim doğru bildiğimize kanalize Doğru etmeye söylüyorsun. çalışıyoruz. Hakikaten doğru söylüyor. Çünkü Bunu bazen günlük yaşadığımız öyle şey. insanlar görüyorum ki ağızlarının içerisi bembeyaz böyle. Diyorum ki bunu Allah aşkına yapan diş doktorunun gözü kör müydü Doğal yani? duruyor aynen. Hiç Kör doğal müydü? durmuyor. Bunu nasıl Baktığımız izin zaman verdin çok sen? kötü duruyor. Mat oluyor bir kere her şeyden önce. Çok beyaz olduğu zaman bir matlık oluşuyor. O matlığı biz istemiyoruz. Yani biz biraz daha ışıldasını istiyoruz hastanın ağzında dişleri. Diş etlerinin rengine uygun olsun, ten rengine uygun olsun, saç rengine uygun olsun istiyoruz. Ona göre bir kontrast yakalıyoruz. Ona ikna etmeye çalışıyoruz. Peki sizin Evet. estetik anlayışınızla hastanın estetik anlayışı çok fazla uymuyorsa, yani ben işte şey demiyorum, yani renk olarak belki evet haklı olabilirsiniz ama mesela diş büyüklüğü açısından. Diş büyüklüğü, Ha. diş şekli açısından evet. Ama genelde diş büyüklüğü, diş şekli açısından hastanın yüz şeklini baz alıyoruz. Hastanın yüz şekli bizim için önemli oluyor. Hastanın yüz şekline göre bir diş şekli seçiyoruz ve bu diş şekline hastamıza sunuyoruz. Hani genelde kabul edilebilir olan bu olduğu için hastalarımız ikna oluyor. Yani bir yüz şeklinin ters çevrilmiş hali genelde dişlerimizin şekli oluyor. Bu şekli Nasıl? yüz şeklimizin Yüzümüzü ters çevrilmiş çevirdik. hali genelde bizim dişlerimizin olması gereken şekli oluyor. Bunu biz hastalarımıza Çene yapısı gibi olarak çene yapısı düşünüyorsunuz gibi ama. düşünüyoruz. Wow, bu güzelmiş. İlginç. Evet. Evet. Kafanı ters Şimdi bir aynam çeviriyorsun. olsa da bir baksam diye Evet. böyle bir şey istedim ben. Çene yapım nasıl acaba, diş yapım, diş uygun herhalde diye düşünüyorum. Bunu hastalarımıza söylüyoruz. Onlar da mümkün olduğunca hani mantıklı olan o olduğu için kabul ediyorlar. Ama isteklerini de göz önünde bulunduruyoruz tabii ki. Ben böyle mesela hep genelde süreler soruyorum ya, onunla ilgili bir şey soracağım. Daha önce de sorduğum hekimlerimiz tabii ki çok güzel sağlıklı cevaplar verdiler ama ben mesela şey hikayeleri duyuyorum. Yani benim bir arkadaşım mesela yemek yiyemiyor. Ne oldu diyorum mesela, işte atıyorum 9 gündür yemek yiyemedim, işte atıyorum çünkü işte prova zamanı aşaması. Evet. Siz onu beni düzeltin tabii ki, belki yanlış bir şey söylüyor olabilirim. İşte atıyorum pişman oldum Evet. gibi. Hani böyle bu tedaviler Evet, Neden sizin bu şekilde sektörünüzde özellikle bu çok daha önemli Evet. oluyor. Ekran önünde olan süre insanlar çok kıymetli bizde de o yüzden. ekran önünde olan insanlar için çok önemli oluyor. Biz mümkün olduğunca aslına uygun geçici dişler yapmaya çalışıyoruz. Aslına uygun estetikte, aslına uygun fonksiyonda, aslına uygun fonetikte konuşmayı sağlayan geçiciler yapmaya çalışıyoruz. Bütün dişlerini çektiğimiz, yani bütün dişlerini çektiğimiz derken tam dişsiz hastalarda uyumsuz olan, ağızda olmaması gereken dişleri de çektikten sonra tam protezler yapmaya çalışıyoruz. Geçici olarak kullandırtıyoruz bunu hastaya. Mümkün olduğunca hastalarımızı dişsiz göndermemeye, yani klinikten dişsiz çıkmamalarını O sağlamaya hangisi? Mesela çalışıyoruz. implant dediklerim o kadar çok şey yapıyor, Evet. sorunlu olanlar. Yani implant tedavisinden sonra tabii ki bazen diş koyabiliyoruz. İmmediat yükleme dediğimiz hemen yükleme yapabiliyoruz. Yine bu geçici oluyor. Çok ciddi bir fonksiyon, çok ciddi bir kuvvet uygulamıyoruz o implantlara. Ama bazen de normal bir köprü yapımında, hani normal bir köprü yaparken bile geçiciye ihtiyaç duyuyoruz. Yani biz hastamızı mümkün olduğunca bize nasıl geldiyse o şekilde klinikten çıkarmaya çalışıyoruz. Cerrahi olarak bizim uygun görmediğimiz, geçiciyi uygun görmediğimiz zamanlarda onu hastamıza mümkün olduğunca anlatıyoruz. Yani bizim geçici buraya koymamız sizin iyileşmenizi etkileyecek. Birkaç gün koymasak iyi olur. Birkaç gün bu geçiciyi buraya koymayalım, daha sonrasında koyalım diye anlatıyoruz. Peki Muhammed Hocam, bu lamina dediğimiz uygulama dişe herhangi bir zarar veriyor mu? Lamina dediğimiz uygulama çok minimal bir kesim yapıyoruz. Onun için dişe çok bir zarar olduğunu söylemeyiz. Mine yüzeyinde kesim yapıyoruz. Dişin canlı dokusuna hiç dokunmuyoruz. Dolayısıyla sonrasında tolere edilebilir bir kesim oluyor. Çok ciddi bir zarar vereceğini düşünmüyorum. Güzel. Tercih edilebilir yani. Kesinlikle. Yani niye olmasın ki, dişlerin o kadar güzel gözüküyor ki kendi ana dişin gibi ve gülümsemeye doyamıyorsun. Ha, tabii. Küçük çapta Göstermeye ya da gülüşünü göstermeye doyamıyorsun. Evet. Güzel bir şey. Evet, Sayın Koca bize estetik diş hekimliği ile ilgili bir sürü güzel bilgiler verdiniz. Her şey için size çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ben Sağ olun. teşekkür Çok- ederim. Evet, bizi izliyorsunuz çünkü sırada bakın ne var.